Birinci zeyl, makam itibariyle 25. söze ilhak edilen zeyillerden 7. şua'ın 1. makamının 17. mertebesidir. Bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz dünya seyyahı ve kainattan Rabbini soran yolcu kendi kalbine dedi ki, aradığımız zatın sözü ve kelamı denilen bu dünyada en meşhur ve en parlak ve en hakim ve ona teslim olmayan herkese her asırda meydan okuyan Kur'an-ı Mucizül Beyan namındaki kitaba müracaat edip o ne diyor bilelim. Fakat en evvel bu kitap bizim Halık'ımızın kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır diye taharriye başladı. Bu seyyah bu zamanda bulunduğu münasebetiyle en evvel manevi icaz-ı Kur'ani'nin lemaları olan Risale-i Nur'a baktı ve onun 130 risaleleri, Ayat-ı Furkaniye'nin nükteleri ve ışıkları ve esaslı tefsirleri olduğunu gördü. Ve Risale-i Nur bu kadar muannit ve mülhit bir asırda her tarafa hakaiki Kur'aniye'yi mücahidane neşrettiği halde karşısına kimse çıkamadığından ispat eder ki onun üstadı ve menbaı ve merci'i ve güneşi olan Kur'an semavidir, beşer kelamı değildir. Hatta Risale-i Nur'un 100'er hüccetlerinden bir tek hücceti Kur'aniyesi olan 25. söz ile 19. mektubun ahiri Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu öyle ispat etmiş ki kim görmüşse değil tenkit ve itiraz etmek, belki ispatlarına hayran olmuş, takdir ederek çok sena etmiş. Kur'an'ın veçi icazını ve hak kelamullah olduğunu ispat etmek cihetini Risale-i Nur'a havale ederek, yalnız kısa bir işaretle büyüklüğünü gösteren birkaç noktaya dikkat etti. Birinci nokta, nasıl ki Kur'an bütün mucizatıyla ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaykıyla Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın bir mucizesidir. Öyle de Muhammed Aleyhisselatu Vesselam da bütün mucizatıyla ve delail-i nübüvvetiyle ve kemalat-ı ilmiyesiyle Kur'an'ın bir mucizesidir ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hüccet-i kâtıasıdır. İkinci nokta, Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdil-i hayat-ı içtimaiye ile beraber insanların hem nefislerinde, hem kalplerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayat-ı şahsiyelerinde, hem hayat-ı içtimaiyelerinde, hem hayat-ı siyasiyelerinde öyle bir inkılap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki 14 asır müddetinde her dakikada 6666 ayetleri kemal-i ihtiramla hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalplerini tasfiye ediyor. Ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur, harikadır, fevkaladedir, mucizedir. Üçüncü nokta, Kur'an o asırdan ta şimdiye kadar öyle bir belagat göstermiş ki, Kabe'nin duvarında altınla yazılan en meşhur ediplerin Muallekat-ı Seb'a namıyla şöhret şiar kasidelerini o dereceye indirdi ki, Lebid'in kızı babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş, ayata karşı bunun kıymeti kalmadı. Hem bedevi bir edip, فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ ayeti okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona dediler, sen Müslüman mı oldun? Dedi, yok, ben bu ayetin belagatına secde ettim. Hem ilmi belagatın dahilerinden Abdülkahir-i Cürcani ve Sekkaki ve Zemahşeri gibi binler dahi imamlar ve mütefennin edipler icma ve ittifakla karar vermişler ki Kur'an'ın belagatı takat-ı beşerin fevkindedir, yetişilmez. Hem o zamandan beri mütemadiyen meydan-ı muarazaya davet edip mağrur ve enaniyetli ediplerin
ve velilerin damarlarına dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda der: ya bir tek surenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette helaket ve zilleti kabul ediniz diye ilan ettiği halde, o asrın muannit velileri bir tek surenin mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp uzun olan ve can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir. Hem Kur'an'ın dostları Kur'an'a benzemek ve taklit etmek şevkiyle ve düşmanları dahi Kur'an'a mukabele ve tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve yazılan ve telavuk-u efkar ile terakki eden milyonlar Arabi kitaplar ortada geziyor. Hiçbirisi ona yetişemediğini hatta en ami adam dahi dinlese elbette diyecek: bu Kur'an bunlara benzemez ve onların mertebesinde değil, ya onların altında veya umumunun fevkinde olacak. Umumunun altında olduğunu dünyada hiçbir fert, hiçbir kafir, hatta hiçbir ahmak diyemez. Demek mertebe-i belagatı umumun fevkindedir. Hatta bir adam "Sebbeha lillahi ma fis semavati vel ard" ayetini okudu, dedi: bunun harika telakki edilen belagatını göremiyorum. Ona denildi: sen dahi bu seyyah gibi o zamana git, orada dinle. O da kendini Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki mevcudat-ı alem perişan, karanlıklı, camit ve şuursuz ve vazifesiz olarak hali, hadsiz, hudutsuz bir fezada, kararsız, fani bir dünyada bulunuyorlar. Birden Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü. Bu ayet, kainat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı, ışıklandırdı ki, bu ezeli nutuk ve sermedi ferman, asırlar sıralarında dizilen zişuurlara ders verip gösteriyor ki, bu kainat bir cami kebir hükmünde, başta semavat ve arz olarak, umum mahlukat hayattarane zikir ve tesbihte ve vazifeler başında cuşu huruşla mes'udane ve memnunane bir vaziyette bulunuyor diye müşahede etti ve bu ayetin derece-i belagatını zevk ederek sair ayetleri buna kıyasla Kur'an'ın zemzeme-i belagatı, arzın nısfını ve nev-i beşerin humsunu istila ederek haşmet-i saltanatı kemali ihtiramla 14 asır bila fasıla idame ettiğinin binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı. 4. nokta. Kur'an öyle hakikatlı bir halavet göstermiş ki en tatlı bir şeyden dahi usandıran çok tekrar, Kur'an'ı tilavet edenler için değil usandırmak, belki kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış adamlara tekrar tilaveti halavetini ziyadeleştirdiği, eski zamandan beri herkesçe musellem olup darb-ı mesel hükmüne geçmiş. Hem öyle bir tazelik ve gençlik ve şebabet ve garabet göstermiş ki 14 asır yaşadığı ve herkesin eline kolayca girdiği halde şimdi nazil olmuş gibi tazeliğini muhafaza ediyor. Her asır kendine hitap ediyor gibi bir gençlikte görmüş. Her taife-i ilmiye ondan her vakit istifade etmek için kesretle ve mebzuliyetle yanlarında bulundurdukları ve üslubu ifadesine ittiba ve iktida ettikleri halde o üslubundaki ve tarzı beyanındaki garabetini aynen muhafaza ediyor. 5. nokta. Kur'an'ın bir cenahı mazide, bir cenahı müstakbelde, kökü ve bir kanadı eski peygamberlerin ittifaklı hakikatları olduğu ve bu onları tasdik ve teyit ettiği ve onlar dahi tevafukun lisanı haliyle bunu tasdik ettikleri gibi, öyle de evliya ve asfiya gibi ondan hayat alan semereleri, hayattar tekemmülleriyle şecere-i mübarekelerinin hayattar, feyizdar ve hakikat medar olduğuna delalet eden ve ikinci kanadının himayesi altında yetişen ve yaşayan velayetin bütün hak tarikatları ve İslamiyet'in bütün hakikatlı ilimleri, Kur'an'ın aynı hak ve mecma hakaik
ve camiyette misilsiz bir harika olduğuna şehadet eder. 6. nokta. Kur'an'ın 6 ciheti nuranidir, sıdk ve hakkaniyetini gösterir. Evet, altında hüccet ve bürhan direkleri, üstünde sikke-i icaz lemaları, önünde ve hedefinde saadet-i dareyn hediyeleri ve arkasında noktayı istinadı vahyi semavi hakikatları, sağında hadsiz ukûl-ü müstakimenin deliller ile tasdikleri, solunda selim kalplerin ve temiz vicdanların ciddi itminanları ve samimi incizapları ve teslimleri, Kur'an'ın fevkalade, harika, metin, hücum edilmez bir kal'a-i semaviye-i arziye olduğunu ispat ettikleri gibi, 6 makamdan dahi onun aynı hak ve sadık olduğunu ve beşerin kelamı olmadığını ve yanlışı bulunmadığını imza eden, başta bu kainatta daima güzelliği izhar, iyiliği ve doğruluğu himaye ve sahtekarları ve müfterileri imha ve izale etmek adetini bir düsturu faaliyet iddiaz eden bu kainatın mutasarrıfı, o Kur'an'a alemde en makbul, en yüksek, en hakimane bir makamı hürmet ve bir mertebe-i muvaffakiyet vermesiyle onu tasdik ve imza ettiği gibi, İslamiyet'in menbaı ve Kur'an'ın bir tercümanı olan zatın aleyhissalatu vesselam, herkesten ziyade ona itikat ve ihtiramı ve nüzulü zamanında uyku gibi bir vaziyeti naimanede bulunması ve sair kelamları ona yetişememesi ve bir derece benzememesi ve ümmiyetiyle beraber gitmiş ve gelecek hakiki hadisat-ı kevniyeyi gaybiyane Kur'an ile tereddütsüz ve itminan ile beyan etmesi ve çok dikkatli gözlerin nazarı altında hiçbir hile, hiçbir yanlış vaziyeti görülmeyen o tercüman, bütün kuvvetiyle Kur'an'ın her bir hükmünü öyle iman ve tasdik edip, hiçbir şey onu sarsmaması dahi, Kur'an'ın semavi, hakkaniyetli ve kendi Halik-i Rahim'inin mübarek kelamı olduğunu imza ediyor. Hem nevi insanın humsu, belki kısmı azamı, göz önündeki o Kur'an'a müncezibane ve dindarane irtibatı ve hakikatperestane ve müştakane kulak vermesi ve çok emarelerin ve vakaların ve keşfiyatın şehadetiyle cin ve melek ve ruhaniler dahi tilaveti vaktinde pervane gibi etrafında hakperestane toplanmaları, Kur'an'ın kainatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır. Hem nev-i beşerin umum tabakaları, en gabi ve amiden tut, ta en zeki ve alime kadar her birisi, Kur'an'ın dersinden tam hisse almaları ve en derin hakikatleri fehmetmeleri ve yüzer fen ve ulûm-i İslamiyenin ve bilhassa şeriat-ı kübranın büyük müştehitleri ve usulü din ve ilmi kelamın dahi muhakkikleri gibi her taife kendi ilmine ait bütün hacatını ve cevaplarını Kur'an'dan istihraç etmeleri, Kur'an'ın menba-ı hak ve madeni hakikat olduğuna bir imzadır. Hem edebiyatça en ileri bulunan Arap edipleri, şimdiye kadar Müslüman olmayanlar, muarazaya pek çok muhtaç oldukları halde, Kur'an'ın icazından 7 büyük veci varken, yalnız bir tek veci olan belagatının, tek bir suresinin mislini getirmekten istinkafları ve şimdiye kadar gelen ve muaraza ile şöhret kazanmak isteyen meşhur belilerin ve dahi alimlerin onun hiçbir veci icazına karşı çıkamamaları ve acizane sükût etmeleri, Kur'an mucize ve takat-ı beşerin fevkinde olduğuna bir imzadır. Evet, bir kelam kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için denilmesiyle kıymeti ve ulviyeti ve belagatı tezahür etmesi noktasından Kur'an'ın misli olamaz ve ona yetişilemez. Çünkü Kur'an, bütün alemlerin Rabbi ve bütün kainatın Halık'ının hitabı ve konuşması ve hiçbir cihette taklidi ve tasannu ihsas edecek hiçbir emare bulunmayan bir mükalemesi ve bütün insanların belki bütün mahlukatın namına mebus
ve nevi beşerin en meşhur ve namdar muhatabı bulunan ve o muhatabın kuvvet ve vüs'at-ı imanı, koca İslamiyet'i tereşşüh edip, sahibini Kâb-ı Kavseyn makamına çıkararak, muhatab-ı Samedaniyye'ye mazhariyetle nüzul eden ve saadet-i dâreyne dair ve hilkat-ı kainatın neticelerine ve ondaki Rabbani maksatlara ait mesaili ve o muhatabın bütün hakaiki İslamiye'yi taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden ve koca kainatı bir harita, bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip, çevirip, onları yapan sanatkarı tavrıyla ifade ve talim eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın elbette mislini getirmek mümkün değildir ve derece-i icazına yetişilmez. Hem Kur'an'ı tefsir eden ve bir kısmı 30-40 hatta 70 cilt olarak birer tefsir yazan yüksek zekalı müdakkik binler mütefennin ulemanın senetleri ve delilleriyle beyan ettikleri Kur'an'daki hadsiz meziyetleri ve nükteleri ve hasiyetleri ve sırları ve âli manaları ve umur-u gaybiyenin her neviinden kesretli gaybi ihbarları izhar ve ispat etmeleri ve bilhassa Risale-i Nur'un 130 kitabı, her biri Kur'an'ın bir meziyetini, bir nüktesini kat'î bürhanlarla ispat etmesi ve bilhassa Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi, Şimendifer ve Tayyare gibi medeniyetin harikalarından çok şeyleri Kur'an'dan istihraç eden 20. sözün 2. makamı ve Risale-i Nur'a ve elektriğe işaret eden ayetlerin işaratını bildiren İşarat-ı Kur'aniye namındaki 1. şua ve huruf-u Kur'aniye ne kadar muntazam ve esrarlı ve manalı olduğunu gösteren Rumuzat-ı Semaniye namındaki 8 küçük risaleler ve Sure-i Feth'in ahirki ayeti 5 vecihle ihbar-ı gaybi cihetinde mucizeliğini ispat eden küçücük bir risale gibi Risale-i Nur'un her bir cüz'ü Kur'an'ın bir hakikatını, bir nurunu izhar etmesi, Kur'an'ın misli olmadığına ve mucize ve harika olduğuna ve bu alem-i şehadette alemi gaybın lisanı ve bir allamul guyubun kelamı bulunduğuna bir imzadır. İşte 6 noktada ve 6 cihette ve 6 makamda işaret edilen Kur'an'ın mezkür meziyetleri ve hasiyetleri içindir ki, haşmetli hakimiyet-i nuraniyesi ve azametli saltanat-ı kutsiyesi, asırların yüzlerini ışıklandırarak, zemin yüzünü dahi 1300 sene tenvir ederek, kemal-i ihtiram ile devam etmesi, hem o hasiyetleri içindir ki, Kur'an'ın her bir harfi, hiç olmazsa 10 sevabı, 10 haseneyi ve 10 meyveyi baki vermesi, hatta bir kısım ayatın ve surelerin her bir harfi, 100 ve 1000 ve daha ziyade meyve vermesi ve mübarek vakitlerde her bir harfin nuru ve sevabı ve kıymeti ondan yüzlere çıkması gibi kutsi imtiyazları kazanmış diye dünya seyyahı anladı ve kalbine dedi: İşte böyle her cihetle mucizatlı bu Kur'an, surelerinin icma ile ve ayatının ittifakı ile ve esrar ve envarının tevafuku ile ve semerat ve asarının tetabuku ile bir tek vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına deliller ile ispat suretinde öyle şehadet etmiş ki, bütün ehli imanın hadsiz şehadetleri onun şehadetinden tereşşüh etmişler. İşte bu yolcunun Kur'an'dan aldığı ders-i tevhid ve imana kısa bir işaret olarak 1. makamın 17. mertebesinde böyle: La ilahe illallahul vacibul vücudil vahidul ehadul lezî delle alâ vücûbi vücûdihi fî vahdetihil Kur'anul mu'cizul beyan el makbulul mergûbu li ecnâsil meleki vel insi vel can el makru'u kullu âyâtihi fî kulli dakikatin bi kemâlil ihtiram bi elsineti mi'âti milyon min nev'il insan الدائم سلطنته القدسية على أقطار الأرض والأكوان وعلى وجوه الآثار والزمان والجاري حاكميته المعنوية
النورانية على نصف الأرض وخمس البشر في 14 عصر بكمال الاحتشام، وكذا شهد وبرهن بإجماع سوره القدسية السماوية وباتفاق آياته النورانية الإلهية وبتوافق أسراره وأنواره وبتطابق حقائقه وثمراته ve âthârihi bil müşâhede vel ayân denilmiştir.